Merhabalar saygıdeğer dostlarım. Biraz hastayım ve sesim bu yüzden bozuk gelebilir kulağınıza. Malum kış kapıdan bakmaya başladı ve virüsler her yerde. Yine de elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Bugün sizlere uzun zamandır istenen ve birçok yorum aldığım bir konuyla geldim. Biliyorsunuz bir anket yaptık ve orada ilk 5'e giren konulardan bir tanesi de Doktor Bedri Ruh Selman'ın İlahi Nizam ve Kainat kitabıydı. Ve şimdi ondan bahsetmek üzereyiz. Ayrıca önceki videomuzda çok güzel ve ilginç olduğumu düşündüğüm bazı yorumları ekrana getirmek istiyorum. Önceki videomuzda Helena Blavatsky hakkındaydı. Gösterdiğiniz yoğun ilgi ve destek için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi birlikte İlahi Nizam kitabının derinliklerine ineceğiz. Araştırdıkça Doktor Bedri Ruh Selman'ın kişiliği ve savundukları beni fazlasıyla içine çekti. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Haydi şimdi başlayalım hazırsanız. Bütün dünyada yaklaşık 19. yüzyılda ortaya çıkan Neo-Spiritüalizm, Türkçe adıyla yeni ruhçuluk akımının öncüleri olarak görülen iki temsilcisi bulunmaktadır. Bunlar 19. yüzyılda dünyada Allan Kardec ve 20. yüzyılda Türkiye'de Bedri Ruh Selman'dır. Doktor Bedri Ruh Selman, Türkiye'de modern spiritüalizmin kurucusu ve ruhsal bilimler alanında öncü bir isim olarak bilinir. 1898 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1959 yılında vefat etmiştir. Küçük yaşlarda müzik yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Eğitimine devam ederken bir yandan da özel keman dersleri aldı. Bu eğilimi ileride onun müzik eğitimi için gittiği Prag Konservatuvarı'nda klasik ruhçulukla tanışmasına yol açtı. Küçük Bedri'nin ruhsal konulara olan ilgisi de daha 9-10 yaşlarında kendisini belli etmişti. Henüz 12 yaşındayken ruhsal celse çalışmaları yapıyordu. Böyle bir celsede 1. Dünya Savaşı'nın başlayacağını 4 yıl önceden öğrenmişti. Ruhsal araştırmalar, metafizik ve spiritüalizm konularına olan derin ilgisi onu bu alanlarda kapsamlı çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. Ancak Ruh Selman'ın bilimsel bir eğitim geçmişi de bulunuyor. Ruh Selman, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almış bir doktordur. Özellikle nöroloji ve psikiyatri konularında uzmanlaşmıştır. Ruhsal ve zihinsel sağlığa olan ilgisi onu sadece tıbbi açıdan değil, aynı zamanda ruhsal boyutta da insanı anlamaya yönlendirmiştir. Ruh ve beden ilişkisi üzerine çalışırken bilimsel yaklaşımıyla ruhsal gerçeklikleri araştırmaya başlamıştır. Ayrıca genç yaşlardan itibaren batıdaki spiritüalist ve okültist literatüre büyük bir ilgi duyan Ruh Selman, bu alandaki bilgi birikimini Türk okuyucusuna aktarma misyonunu üstlenmiştir. Özellikle İlahi Nizam ve Kainat kitabı, trans halindeyken aldığı ruhsal bilgileri içerir ve evrensel düzen, ruhsal tekamül, insanın evrendeki yeri gibi derin metafizik ve spiritüalist konuları ele alır. Onun ruhsal öğretilerini sistemli bir şekilde ortaya koyduğu en önemli eseridir. Bu kitap, onun yaşam boyu biriktirdiği ruhsal bilgeliğin doruk noktasıdır. Diğer başlıca eserlerini ve kitaplarında sunduğu görüşleri de kısaca şunlardır. Birincisi, ruh ve kainat. Spiritüalizmi anlamak için bir giriş niteliğindedir. İkincisi, insan ve kader. İnsanın kaderi, özgür iradesi ve ruhsal gelişim üzerine yoğunlaşır. Üçüncüsü, ruhsal tekamül. Ruh Selman'ın insan ruhunun evrimini ve gelişimini ele aldığı bir eserdir. Dördüncüsü ise metapsişik terimler sözlüğü. Spiritüalizm ve metafizik alanındaki kavramları açıklayıcı bir şekilde tanımladığı bir sözlük çalışmasıdır. Spiritüalizme dair birçok terimin tanımlandığı bu kitap, bu alanda ilgilenenler için önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Ruh Selman Türkiye'de ruhsal ve metafizik konularda çok sayıda konferans vermiş, çeşitli dergilerde yazılar yazmış ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. Ayrıca Ruh Selman 1950'lerde Türkiye'deki ilk Ruhsal Araştırma Derneği'ni kurmuş ve bu alanda kolektif bir bilinç oluşturmayı amaçlamıştır. Onun amacı ruhsal gelişimi bilimsel yöntemlerle anlamaya çalışmak ve insanlığa bu bilgileri ulaştırmaktı. Doktor Bedri Ruh Selman bu eserde sadece bireyin değil tüm insanlığın varoluşuna dair sorulara cevaplar sunuyor. Ama bu video kitaptaki o yoğun bilgileri tekrarlamak için değil, bu videoda sizlere kitaptaki ana fikirleri hayatımızın içinden örneklerle anlatmak.
Peki ilahi nizam nedir? Neyi amaçlar? Gelin birlikte keşfedelim. 1. Bölüm. Kitabın arkasındaki isim. Bedri Ruhselman. Öncelikle kitabın yazarı Doktor Bedri Ruhselman kimdir sorusuna cevap verelim. Onu tanıdıkça yazdıklarının neden bu kadar derin ve etkileyici olduğunu daha iyi anlayacağız. Doktor Ruhselman bir bilim insanı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir ruhsal araştırmacıydı. Ruhsal konulara bilimsel bir perspektifle yaklaşması onu döneminin diğer araştırmacılarından ayırıyordu. Şunu düşünün, bir doktor olmasına rağmen tüm yaşamını metafizik ve ruhsal gerçekleri anlamaya adamış bir insan. İlginç değil mi? Bir an durup düşünün. Her şeyin maddeyle açıklanabileceğine inanan bir dünyada Ruhselman'ın ruh ve evrensel düzen üzerine yazması onun ne kadar cesur olduğunu gösteriyor. Şimdi sizlere soruyorum. Sizce maddenin ötesinde bir şey var mı? Ruhselman'ın inandığı gibi evrensel bir düzenin varlığı mümkün mü? Bunu biraz düşünmenizi istiyorum sevgili dostlarım. 2. Bölüm. İlahi nizam ve düzen nedir? Peki kitaba dönecek olursak ilahi nizam neyi anlatıyor? Ruhselman'a göre evren gelişigüzel değil, son derece düzenli ve belirli yasalarla işliyor. Bu yasaları anlamak insanlığın kendini bulma yolculuğunun bir parçası. Bu noktada ilahi bir nizamın varlığı bize evrende tesadüf olmadığını hatırlatıyor. Şimdi sizlere soruyorum. Hayatınızdaki bazı olayların tesadüf olmadığını hiç hissettiniz mi? Bir şeylerin size özel olarak planlanmış gibi geliştiği anlar yaşadınız mı? Bu noktada Ruhselman her şeyin tesadüf olmadığı, aksine bir evrensel planın parçası olduğu fikrini savunur. Ona göre hayatımızda karşılaştığımız olaylar, aldığımız kurallar ve karşımıza çıkan insanlar evrensel düzende bizim gelişimimize katkı sunan önemli unsurlar. Yani bazen hayatımızdaki en küçük olaylar bile aslında büyük resmin bir parçasıdır. Bunu fark etmek bizi hem ruhsal hem de geliştiren hem de yaşamın daha derin anlamlarını keşfetmemizi sağlayan bir süreçtir. Örneğin hayatınızdaki zorlu bir dönemi düşünün. O zor dönemde belki de birçok şeyin rastgele ve anlamsız olduğunu düşündünüz. Ama o dönemi anlattıktan sonra geriye dönüp baktığınızda o zorlukların sizi şu an bulunduğunuz noktaya nasıl getirdiğini fark ettiniz mi? İşte bu Ruhselman'ın bahsettiği ilahi düzenin bir göstergesidir. Onlar ilk başta tesadüf gibi görünse de zamanla aslında bizi belirli bir yola doğru yönlendirdiklerini anlarız. Bu farkındalık hayata daha büyük bir güven ve teslimiyetle bakmamıza yardımcı olabilir. Ruhselman'ın mesajı burada çok net. Evrende her şeyin bir amacı ve anlamı vardır. Hiçbir şey boşuna gerçekleşmez. Her birimiz bu büyük düzenin bir parçasıyız ve yaşadıklarımız bu düzenin içinde anlam bulur. Önemli olan bu düzeni fark edip ona uyum sağlamaktır. İşte insanın gerçek gelişimi de burada başlar. 3. Bölüm. İnsan ve evrendeki yeri. Ruhselman kitabında insanı sadece biyolojik bir varlık olarak ele almaz. Ona göre insan evrensel düzenin bir parçası. Bunu anlamaksa insanın varoluşunun anlamını çözmesine yardımcı olabilir. Bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bir puzzle'ın içindesiniz ve o puzzle'ın küçük bir parçası sizsiniz. Siz yani o parça olmadan puzzle tamamlanamaz. Evrende de böyledir. Hepimiz birer parça ve büyük resmi göremesek de her birimizin önemi büyüktür. Hayatınızda kendinizi küçük hissettiğiniz anlar oldu mu? Oysa Ruhselman diyor ki, her birimiz evrensel düzenin vazgeçilmez parçalarıyız. Bu farkındalığı yaşamak, hayatın zorluklarıyla baş etmemizi de kolaylaştırabilir. 4. Bölüm. Evrensel yasalar ve insan bilinci. İlahi Nizam kitabında evrensel yasalarla insan bilinci arasında derin bir bağlantı olduğundan bahsedilir. Ruhselman insanın bilinci geliştikçe evrenin yasalarını daha iyi anlayabileceğini söyler. Şöyle düşünelim. Eğer bilincimizi geliştirmezsek bu yasaları fark edebilir miyiz? Kitap, bilincin genişlemesiyle evrendeki düzene uyum sağlamanın mümkün olduğunu anlatıyor. Bilincimiz genişledikçe olaylara ve insanlara daha farklı bakmayı öğreniyoruz. Bunu size bir örnekle açıklayacağım. Bir sorunun içindeyken sadece o sorunu görürüz. Ama biraz geri çekilip geniş bir perspektiften baktığımızda çözümün aslında çok daha basit olduğunu fark ederiz. İşte bilinci genişletmek böyle bir şey. 5. Bölüm. Ruhsal gelişim ve insanlık için mesajlar.
Ruh-Selman'ın kitabından vurgulanan en önemli noktalardan biri de ruhsal gelişimdir. Ruhsal gelişim sadece bireysel bir yolculuk değil, aynı zamanda tüm insanlığın ortak bir amacı. Kitap insanlara bu yolculukta rehberlik etmeyi amaçlıyor. Belki de şu an hayatınızdaki bazı olaylar sizi düşündürüyor, sorguluyorsunuz. Ruhsal bir yolculuğun tam ortasında olabilirsiniz. Ruh-Selman'ın mesajı bu yolculuğun sadece size değil, tüm insanlığa fayda sağlayacağıdır. Her birimizin ruhsal gelişimi evrenin düzenine katkıda bulunur. Doktor Bedri Ruh-Selman, seanslar sırasında iletişim kurduğu varlıkları, ruh varlıkları ya da yüksek varlıklar olarak tanımlamıştır. Ruh-Selman'a göre bu varlıklar daha yüksek bir ruhsal bilinç seviyesine ulaşmış, maddi dünyadan bağımsız ruhsal rehberlerdir. Bu rehberler insanlığa evrensel düzeni ve manevi bilgeliği aktarmak için ruhsal bağlantılar kuran gelişmiş varlıklardır. Bu ruhsal varlıkların kişisel bilincini aşan bir boyuttan geldiğine inanıyordu. Seanslarda trans haline geçtiğinde bu varlıklarla doğrudan temas kurarak onların evrensel bilgelik ve bilgi akışını kendi zihninden geçirerek ilettiğini ifade etmiştir. Özellikle İlahi Nizam ve Kainat kitabındaki bilgilerin de bu rehberlerden geldiğini belirtmiştir. Ruh-Selman'a göre bu ruhlar insanoğlunun tekamül sürecini anlaması ve ruhsal gelişimi için gerekli olan bilgileri sunmaktaydılar. Bu rehberlerin hem bireylerin manevi tekamülüne hem de evrensel düzenin kavranmasına yardımcı olan yüksek bilinçli varlıklar olduğuna inanan Ruh-Selman, seanslar sırasında bu bilgileri aktarırken sadece bir aracı konumundaydı. Dolayısıyla bu varlıkların doğrudan tanrısal bilgiye sahip olan ilahi düzenin işleyişini bilen varlıklar olduğunu düşünmekteydi. Özetle kitabın en önemli mesajı insanın evrenin ilahi yasalarıyla uyum içinde bir yaşam sürerek ruhsal tekamül yolunda ilerlemesi gerektiğidir. İlahi Nizam kitabı bireyin ötesinde bir anlam taşıyor. Bu kitap sadece kişisel bir rehber değil, aynı zamanda insanlığın evrensel düzene uyum sağlama yolculuğunu anlatıyor. Ruh-Selman'ın İlahi Nizam ve Kainat kitabı ölümünden sonra yıllarca gizli tutuldu ve yaklaşık 30 yıl sonra 1993'te yayınlandı. Bunun nedeninin yalnızca kitabın içeriğinin insanlık için hazır olmadığı düşüncesi değildi. Ruh-Selman'ın vasiyeti doğrultusunda insanlığın o dönem için gerekli olan bilinç seviyesine ulaştığına karar verilene kadar yayınlanmamasıydı. Kitap, evrensel düzen, ruhsal tekamül, bilinç ve ilahi yasalar üzerine derin felsefi ve spiritüel bilgiler içeriyor. Bu kitabın uzun süre gizli kalması ve yayına çıkmaması esere dair merakı arttırmış ve Ruh-Selman'ın kişiliğiyle ve de ileri görüşlülüğüyle ilgili bir gizem oluşturmuştur. Bedri Ruh-Selman'ın hayatı ve öğretileri etrafında şekillenen ilginç anekdotlar ve hikayeler bulunuyor. Ancak en bilinen ve dikkat çekenlerden biri onun ruhsal çalışmaları sırasında yaşanan deneyimleriyle ilgilidir. Özellikle İlahi Nizam ve Kainat kitabını yazarken yaşadığı bir olay, onun öğretilerinin ve savunduğu fikirlerin etkisini gösteren önemli bir hikaye olarak anlatılır. Trans halindeki yazım süreci. Bedri Ruh-Selman'ın İlahi Nizam ve Kainat kitabını yazarken trans halinde olduğu ve kitabın büyük bir kısmının bu ruhsal bağlantı sırasında kaleme alındığı bilinir. Bu süreçte ona yakın olanlardan birinin aktardığına göre Ruh-Selman trans halindeyken adeta başka bir bilinç düzeyine geçerdi ve bu sırada evrensel düzene dair olan bilgileri almaya başlardı. Onun yanında bulunanlar bu anları oldukça derin ve sarsıcı bulmuşlardır. Özellikle Ruh-Selman'ın öğretisinin merkezinde yer alan her şeyin evrensel bir plana göre işlediği fikri bu trans seansları sırasında daha da netleşmişti. Bir anekdota göre bir gün Ruh-Selman trans halindeyken yanında bulunanlardan biri onun bu durumuna şahit olurken oldukça şaşırmış ve etkilenmişti. Bu kişi Ruh-Selman'ın yazdığı şeylerin bilimsel bir temeli olup olmadığını merak ediyordu. Çünkü Ruh-Selman o anda çok derin ve karmaşık kavramlar hakkında yazıyordu. Ancak Ruh-Selman trans halinden çıkınca sanki o yazdıklarından hiç haberdar değilmiş gibi davranıyordu. Bu onun ruhsal rehberleri aracılığıyla bir bilinç akışı yaşadığı inancını güçlendirdi. Yanındaki kişi Ruh-Selman'a yazdıklarını sorduğunda o sadece gülümseyerek "Bunlar bana verilmiş bilgiler. Ben sadece bir aracıyım." diye yanıt vermişti. Tesadüf yoktur anısı. Bedri Ruh-Selman'ın hayatına dair bir başka dikkat çekici anı onun tesadüflerin olmadığı düşüncesine derin bir inançla bağlı olduğunu gösterir.
Ruh-Selman'ın yakın çevresinden birine göre, Ruh-Selman'ın bir gün öğrencilerinden biriyle konuşurken hayatındaki belirli olayların tesadüfen mi yoksa bir plan dahilinde mi geliştiğini merak eden öğrencisinin kafasındaki soruları hissetmiş gibi görünüyordu. Öğrencisi Ruh-Selman'a bu konuda bir şeyler sormadan önce Ruh-Selman ona dönerek şöyle dedi: "Hayatında yaşadığın hiçbir olay rastgele değil. Her şey bir düzen ve plan doğrultusunda ilerliyor. Bizler o planın farkında olmasak da ilahi bir düzen her an iş başında." Bu olay öğrencisinin zihninde derin bir iz bırakmış ve onu Ruh-Selman'ın evrensel düzen hakkındaki öğretilerine daha fazla bağlamıştı. Öğrencisi daha sonra bu sözlerin kendi hayatındaki birçok olayı daha anlamlı görmesine yol açtığını ve Ruh-Selman'ın bu derin bilgeliğine güvenmeye başladığını anlatmıştır. Ruhsal rehberle iletişim deneyimi. Ruh-Selman'ın ruhsal rehberlerle olan iletişiminden etkilenen bir başka kişi, Ruh-Selman'ın liderliğinde gerçekleştirilen bir ruhsal seans sırasında yaşadığı deneyimi paylaşmıştır. Bu kişi, seans sırasında Ruh-Selman'ın kendisiyle bir ruhsal varlık aracılığıyla konuştuğunu ve ona hayatında önemli bir rehberlik sunduğunu iddia etmiştir. Seansın ardından o kişi hayatında büyük bir dönüm noktasına gelmiş ve Ruh-Selman'ın verdiği rehberliğin doğruluğunu hissetmiştir. Bu kişi Ruh-Selman'ın spiritüalist çalışmalarının yalnızca teorik değil, aynı zamanda uygulamalı olarak da çok güçlü olduğuna inanmıştır. Bu hikayeler Ruh-Selman'ın öğretilerinin yalnızca teorik düzeyde kalmadığını, çevresindeki insanları derinden etkilediğini ve ruhsal çalışmalarının ona yakın olanlar üzerinde derin bir etki bıraktığını göstermektedir. Özellikle ruhsal rehberlerle iletişim kurma ve evrensel düzene olan inancıyla ilgili yaşanan bu deneyimler, Ruh-Selman'ın savunduğu fikirlerin güçlü birer göstergesi olarak anlatılır. Doktor Bedri Ruh-Selman'ın fikirleri ve çalışmaları özellikle Türkiye'de spiritüalizm ve metafizik alanlarıyla ilgilenenler arasında önemli bir etki yaratmıştır. Onun hakkındaki düşünceler akademisyenler, yazarlar ve düşünürler arasında çeşitlilik gösterir. İşte Ruh-Selman hakkında öne çıkan bazı düşünür ve yazarların görüşlerinden bazı örnekler. Samiha Ayverdi, tasavvuf yazarı ve düşünür. Samiha Ayverdi, Bedri Ruh-Selman'ın spiritüalizmi ile paralel bir çizgide olan tasavvufi düşünceler geliştirmiştir. Ayverdi, Ruh-Selman'ın evrenin ilahi düzenine dair görüşlerini destekler ve onun ruhsal tekamül konusundaki öğretilerini tasavvufla uyumlu bulur. Ayverdi, Ruh-Selman'ın insanın manevi yükselişine ve ilahi yasalarla olan ilişkisine dair derin bilgiye sahip olduğunu düşünür. Bu bağlamda Ruh-Selman'ın mistik boyutta önemli bir role sahip olduğunu vurgular ve onun görüşlerini modern zamanın ruhsal rehberlerinden biri olarak kabul eder. Nevzat Tartan, psikiyatrist ve yazar. Nevzat Tartan, modern bilimle spiritüalizm arasında köprü kurmaya çalışan bir psikiyatristtir. Tarhan, Bedri Ruh-Selman'ın çalışmalarını ve özellikle ruh-beden ilişkisi üzerine olan fikirlerini önemli bulur. Tarhan'a göre, Ruh-Selman'ın spiritüalizme getirdiği bilimsel yaklaşım, modern psikoloji ve nöroloji ile örtüşen birçok öğreti içerir. Tarhan, Ruh-Selman'ın ruhun tekamül süreci hakkında söylediklerinin insan psikolojisinin derin katmanlarını anlamada bir anahtar olduğunu düşünür. Özellikle ruhsal gelişimin bireysel ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunabileceği görüşüne katılır. İlhan Aydan, yazar ve araştırmacı. İlhan Aydan, Bedri Ruh-Selman'ın spiritüalist çalışmalarını oldukça derin ve aydınlatıcı bulur. Aydan'a göre Ruh-Selman yalnızca bir spiritüalist değil, aynı zamanda bir filozoftur. Onun evrensel düzen ve ruhsal yasalar üzerine söyledikleri insan hayatının anlamına dair derin sorulara yanıt verir. Aydan, Ruh-Selman'ın öğretilerinin insan ruhunu çevresel bir yolculuk içinde olduğunu açıklamakta başarılı olduğunu düşünür. Ayrıca Ruh-Selman'ın vasiyeti ve İlahi Nizam ve Kainat kitabının yayınına dair aldığı kararlarda Aydan'ın ilgisini çeker. Bu süreçlerin onun ileri görüşlü ve derin bir bilinçle hareket ettiğinin kanıtı olduğunu söyler. Bu düşünceler, Doktor Bedri Ruh-Selman'ın spiritüalist ve bilimsel çalışmalarının farklı açılardan nasıl değerlendirildiğini ve onun metafizik alanındaki etkisinin nedenli geniş olduğunu göstermektedir. Hem tasavvuf hem de modern bilimle ilişkili düşünceler, Ruh-Selman'ın evrensel yasalar ve ruhsal tekamül üzerine olan derinlikli öğretilerini oldukça kıymetli bulmaktadır.
Doktor Bedri Ruh Selman, Türkiye'de spiritüalizm ve metafizik alanlarında öncülük eden bir isim olarak insanın ruhsal tekamülü ve evrenin işleyişine dair derin kavrayışlar sunmuştur. Özellikle ilahi nizam ve kainat eserleriyle hayatın rastlantısal olmadığını ve evrensel bir plan çerçevesinde işlediğini savunarak okuyucularına yeni bir perspektif kazandırmıştır. Ruhsal rehberlerle kurduğu bağlantılar ve trans halindeyken aldığı bilgiler onun öğretilerinin temel taşlarını oluşturmuştur. Ruh Selman, evrenin gizemlerini çözmeye çalışırken bilimi ve spiritüalizmi harmanlayan bir yaklaşım geliştirmiş ve ardında düşüncelerine hem hayranlık duyan hem de eleştiren geniş bir kitle bırakmıştır. Onun hayatı ve eserleri insanın evrendeki yerini ve kaderini anlamak için derinlemesine bir keşfe davet eder. Eğer bu video sizin için ilham verici olduysa daha derin bir araştırma yapmanızı öneriyorum. Her zamanki gibi yorumlarınızı aşağıda görmek istiyorum. Belki de bir gün İlahi Nizam ve Kainat kitabını sesli kitap olarak kanalımızda yayınlayabiliriz. İlahi düzenin varlığına inanıyor musunuz? Sizce hayatımızdaki her şeyin bir anlamı var mı? Ben Volkan Çelik, arayışa devam ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.